Herkese merhaba, Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz ve en önemlisi sağlığınız yerindedir. Bir ay gibi bir sürede böyle güzel büyümek bana inanılmaz keyifli hissettiriyor. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Hep belirtiyorum, lütfen ne yaşarsanız yaşayın ama kimselere beddua etmeyin. Kendi alanınızda enerjinizi kirletmeyin. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum ve açıkçası üzülüyorum sizler için. Yani hiç kendi alanınızı kirletmeyin. Gerçekten yani konunuz, inandığınız yaratıcıya, Allah'a bırakın. Çünkü o ne yapacağını bilir. Siz kendi alanınızı kirleterek kendinize zarar veriyorsunuz. Yine hep açıklamalarda da yazdığım gibi açılımlar her zaman zamansızlığa niyetle denk gelip izleyecek olan sizler için hazırlanıyor ve buraya oturduğum zaman alandan kendi enerjimi çekiyorum, buna niyet ediyorum. Ve lütfen açılımların kolektif olduğunu da unutmadan dinleyin. En doğru mesajlarla karşılaşmaya niyet edin. Daha iyi olur sizler için de. Doğru mesajlar ulaşır sizlere. Açılımlar deste seç değil aslında. İlk önce genel olarak kendimiz için bakacağız bu desteyle. Sonra ben videoyu durduracağım. Açıklamaları da yazacağım süresini. İkinci destemizde de platonikler için böyle ufak sorular hazırladığım sorular olacak. Deyip bu desteği kaldırarak başlıyorum. Şu anda hayatımızda neler oluyor gibi bir soruyla başlamak istiyorum. Şu anda hayatınızda neler oluyor? Çok güzel şeyler oluyor görünüyor. Hemen anlatacağım. Deste altımızda bir joker kartı. Açıkçası bir süredir kafanızda kurduğunuz, düşündüğünüz, planladığınız, programladığınız şeylerle ilgili artık sanki sağlam adımlar atmak üzere olduğunuz, belki de bu adımları attığınız görünüyor açıkçası. Bir ayarlayamadım şu kartları. Aşıklar kartıyla da ilgili hem ne derler burada çok kafanızda düşündüğünüz, kurguladığınız, planladığınız şeylerle artık somut adımlara geçtiğiniz görünüyor. Yani bu belki gönül işleridir, belki bir iş, eğitim alanında bir şeydir ama artık sanki kararınızı netleştirdiğinizi ve dilek ve arzularınız, istekleriniz, o şeyler için artık bir eyleme döküldüğünüz görünüyor açıkçası. Biraz buraya destekleyelim ama hangi destekle? Şunu alalım. Ya da ilk önce Osho'dan alalım. Çok güzel görünüyor açıkçası. Eğer böyleyse devam edin. Çünkü kupa dokuzlusu niyet ve arzularımızın tamamlanmak üzere olduğundan bahseder bize. Bakın bir süredir erteliyorsanız ve neyi nasıl yapacağınızı, belki de aldığınız bu kararlarla bazı insanların e, gözünde demeyeyim ama sanki böyle birazcık acımasız olacağınızı da düşündüğünüz bir başkalaşım evresinde olmuş olabilirsiniz. Sanki bu artık size iyi gelmeyen ya da sizi beslemeyen alanları kimseye eyvallah etmeden belki birazcık da acımasızca kendi hayatınız için yola çıkacaksınız gibi görünüyor. Bakın bu yolda artık hedefiniz ya da planınız belki de kendinizin çok daha farkına vardınız. Bazı durumların artık eşsiz olduğunu biliyor da olabilirsiniz. Sanki şey de diyebilirsiniz. Evet ben zamanında harekete geçmedim ama artık bir dönüşüm enerjisindeyim ve dönüşmem gerekiyor. İsteklerim, arzularım orada duruyor ama ben bu konuyla ilgili pek fazla bir şey yapmıyordum deyip artık yapacağınız görünüyor açıkçası ve sanki size iyi gelecek olan şeyin bu olduğunu biliyorsunuz. Kupa dokuzlusu arayış kartıyla da birlikte geldi. Bakın deste altıda tövbe yani şey de olmuş olabilir. Arzu ettiğiniz gibi ilerlemedi bazı durumlar, bazı işler, geçmişte bıraktığınız bir durum. Artık bu niyet ve istekleriniz doğrultusunda artık daha iyi bir alan içinde bir arayışta olabilirsiniz. Ya da belki de o koşulları sağlayabilmek için farklı olasılıklar peşinde de olabilirsiniz. Evet, benim istediğim A hedefine ulaşmak ama o hedefe ulaşabilmek için bir sürü
yol var, seçenek var, patika var. Bütün o olasılıkları değerlendirdiğiniz bir süreçte olabilirsiniz görünüyor açıkçası. Peki karşılaşmak üzere olduğunuz bir zorluk var mı? Şöyle anlatabilirim burayı. Çünkü çok güzel geldi. Evet, eğer sizi harekete geçiren bir değnek ası var alt tarafta. Sizi harekete geçiren bir durum varsa sanki kartlar diyor ki bir dengeye, bir uyuma gelmen lazım. Öyle değnek kraliçesi enerjisi. Yani çok fazla düşünmeden sırf eyleme geçmek için bir eyleme geçme diyor. Bunun sonucunda diyor e, beklemediğin bir şekilde sarsılabilirsin. Hoş olmayan bir durum gerçekleşebilir. Sanki birazcık kararlarınızı alırken enine boyuna düşünmeniz tavsiye ediliyor kartlarda. Yani sırf bir başlangıç yapayım, e, içinde bulunduğum durumdan bir kendimi kurtarayım gibi bir düşünceyle hareket etmeyin. Sanki e, bütün her şeyi, bütün zemini sağlama alarak ya da bu sağlam olması için uğraşarak hareket edin diye bir öğüt geldi buradan açıkçası. Tavsiye edelim ve bir destekleyelim. Evet bakın yani imparator kartı tekrar geldi dengeyle birlikte. Sırf bir şey oldurmak için lütfen acele etmeyin. Evet bakın yine kupa dörtlüsü kulenin altına geldi. Sanki şey diyor birazcık içinize dönün. Bütün o potansiyelleri, olabilecek her şeyi e, iyice düşünün. Bu zorluktan ya da içinde bulunduğunuz daha iyi olabileceğini düşündüğünüz alana çok güzel bir şekilde ulaşabilirsiniz ama aceleyle değil diyor sanki kartlar. Sanki çok fazla acele ederseniz o içinde bulunduğunuz alandan kurtulmak için ya da daha iyisi dediğim gibi ulaşabilmek için çok hızlı hareket etmeyin. Sadece içinize dönün ve o iç sesinizi dinleyerek evet yine oldurmaya çalışarak ama aceleyle değil diyor kartlar sanki. İki kart geldi. Evet. Yine dediğim gibi aynı şey denk geliyor aslında. Yani geçmiş tecrübelerinizden, hayal kırıklıklarınızdan feyz alarak, belki onları düşünerek, aceleyle değil ama daha sağlam bir şekilde yavaş yavaş ilerleyerek daha mümkün diyor sanki kartlar size burada. Peki karşılaşmak üzere olduğunuz bir fırsat var mı? Çok o kadar benzer geliyor ki yani fırsatta da aynı uyarı var açıkçası. İş yükünüz ya da uğraştığınız alanlarla ilgili kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Belki birçok şey var kafanızda ve siz hepsini oldurmaya çalışıyorsunuz. Bu zorluklarla beraber nasıl ayakta kalacağınızı mı diyeyim, nasıl başaracağınızı mı çok kestiremiyor olabilirsiniz ama her şeyde böyle sanki biraz atlıyormuşsunuz gibi yine. Aman o da olsun, bu da bana iyi gelecek. Yani sanki kartlar diyor ki birazcık değişime ayak uydur, şartlarını kendine göre uydur. Evet planladığın, güzel beklediğin şeyler var, bunlar olacak ama birazcık değişim noktasında kendinizi zorluyorsunuz gibi görünüyor açıkçası. Evet fırsatlar var ve yakalıyorsunuz. Planladığınız gibi de gidecek muhtemelen. Ama lütfen yani üzerinize almanız gerekenden fazlasını almayın. Yine çünkü kule kartı gördük ve yine sanki siz bütün fırsatları değerlendirmek için mücadele ederken o sorumlulukların altında ezilecek ve sıkışacakmışsınız gibi hissettiriyor açıkçası. Yani karşılaşmak üzere olduğunuz fırsatları da değerlendirirken lütfen acımasızca davranmayın kendinize. Sanki bir şeylerin size iyi gelmesi için her şeye atlayacak, oldurabilecek gibi bir şey geldi burada açıkçası. Fırsatlara da destek almak istiyorum. Karşılaşmak üzere olduğunuz fırsatlar. Bakın yine bazılarımızın geçmişinden insanlar bekleme enerjisinden çıkıp sizin hayatınıza gelip bir şeyleri telafi etmek isteyecek olabilirler. Yani sanki böyle bir fırsat. Şu karmik partnere soru sormak istiyorum. Çünkü diğer destemizin altı da
forgiveness kartı, affetme kartı. Yani bazılarının geçmişinden olan insanlar gelecek olabilir. Belki bir helalleşme için, belki bir şeyleri yoluna koymak için. Bununla ilgili de bir fırsat yakalayabileceğinizden bahsediyor olabilir kartlar. Bu karmik partnere soru sormak istiyorum. Geçmişten biri mi geliyor? Ya da ne bileyim zorlayıcı biriyle mi? Ya burada uyanma kartını da görünce yani gelecek yani geçmişten biri geliyor gibi düşündüm ben açıkçası. Çünkü beklemekten çıkacak gibi görünüyor. Eğer geçmişinden birini gelecekse ve izleyicilerimiz de kabul edecekse ne soralım buraya? Geçmişten biri mi diye soralım öncelikle. Ve yani birazcık size çektirmiş, ağır sözler söylemiş, ne bileyim tartışmalara girdiğiniz bir insan. Daha önce mutlu bir beraberliğiniz varmış bu insanlar. Araya bir takım bir sürü mevzu girmiş, belki kişi, belki durum. Sanki artık bu insan bunları aşıp sizinle yine bir mutlu beraberlik için, bir araya gelmek için, kutlamalar için böyle bir şey, böyle bir fırsat da sunacak olabilir. Peki siz bu insana güvenmeli misiniz? Peki böyle bir şey olursa yani bu fırsatı nasıl değerlendirmeliyiz biz? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani çok şey geldi. Birazcık ayrıldı burada mevzu. Sanki geçmişinizden biri gelecek dediğim gibi bir yüzleşme, bir konuşma, her şeyin böyle hakka, adalete uygun bir şekilde belki yaptığı haksızlıklardan çünkü mahkeme kartı ve adalet kartı yan yana geldi. Yani sen bunları konuşacak olabilirsiniz. Bazılarımız artık bu konuya tamamen res çekecek olabilir. Çünkü aynı şeyleri, benzer durumları yaşamak istemeyeceksiniz gibi görünüyor açıkçası. Bir bakın bakalım size gerçekten vaat ettiğini verebilecek mi? O konuşmaları sağlayabilecek mi? Çünkü yani sizin burada bir kararsızlık yaşayacağınız, açıkçası pek fazla güvenemeyeceğiniz ve o benzer durumlara tekrar girmekten endişe edeceğiniz görünüyor. Peki burası ne olur muhtemelen? Ya çok güzel geldi açıkçası. Bazılarımız bu durumu çok fazla düşünecek, kurcalayacak ve yani hepiniz de ortaklaşa bir cevap verecek olursam hepiniz aslında ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü bazılarımız evet ben hep tek istediğim şey onunla bir defa daha olsa yüz yüze gelebilmek, bütün içimde tuttuklarımı ona aktarabilmek, son bir kapanış konuşması yapmak. Bazılarımız da e, denemek istiyor açıkçası ve burada birazcık göründü. E, Hangisini seçmek isterseniz o yaşayacak. Bazılarınız çünkü gerçekten bu alanı o yaptığı konuşmalardan sonra terk edecek görünüyor. Bazılarımız da dediğim gibi şifalandırmak için elinden gelen çabayı da sarf edecek görünüyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. Gelecek için nasıl bir yöne odaklanmalısınız? Neymiş bu? Kupa kralı. Gelmek isterse alırız tekrar. Gelecek için nasıl bir yöne odaklanmalısınız? Yani sanki birazcık az önceki sorduğum sorunun devamı gibi geldi. Orada da bir kılıç dörtlüsünü görmüştüm. Kılıç ikilisini de görmüştüm. Sanki kartlar diyor. Üzerinde bakın yine alta bir kupa üçlüsü. Yani üzerinde çok düşündüğünüz, belki dediğim gibi bir ilişkiyi kurtarmaktı, belki hayatınızla ilgili vereceğiniz bir karar vardı. Çok fazla düşünme artık diyor. Yani isteklerin ve arzuların evet geçmişinden biri gelecekse onunla konuşup çözebilirsin, aşabilirsin ya da ne bileyim bir iş girişimi başlatmak istiyorsundur. Artık diyor bu ikilemlerden çık ve harekete geç. Yani sen diyor bütün donanıma sahipsin, bereketlisin, yapabilirsin. Artık diyor bu alanda durma, kalma, harekete geç. Çünkü
bunun sonunda çok güzel şeyler olacak diyor. Yani bakın yine altıda da bir para sekizlisi. Uğraşacaksın, çabalayacaksın, çabalayacaksın ve e, sonucu ne olursa olsun sen e, o olman gereken insan oldun zaten ve lütfen diyor endişe etme, harekete geç. Yani buradan şey de çıkarmayalım ama yani geçmişimizdeki insana ben mi hareket etmeliyim ya da o öyle bir şey değil. Eğer size gelecekse çok fazla düşündüğünüz şey buysa lütfen o adım sana geldiğinde senin için en doğru olanı yapmaktan geri durma diyor kartlar. Peki bu dönemde dikkat etmeniz gereken gizli bir mesaj ya da tema var mıdır? Onu da şu desteğiyle alalım. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken gizli bir mesaj ya da tema var mıdır? Ya da varsa nedir? Bakın yine çok aynı şey geldi. Biri dediğim gibi gelecek olabilir size. Siz de aynı şekilde e, artık diyor kartlar bu döngüden, bu kararsızlık halinden çık. Ya, kendini üzme. Yani her şey en nihayetinde olacağına varıyor. Eğer sizi çok üzen ve tekrar üzülmekten korkacağınız bir olay varsa sanki bunun da dediğim gibi o rehberlik, o bilge var sizde. Lütfen onu dinlemekten korkmayın iç sesinizden. Yani birileri aranızdaki mevzuyu bitirmemiş olabilir, onlar gelecek olabilir. Ya da siz çok fazla kafanızda düşünüyorsunuzdur. Acaba bu benim için iyi mi olacak? Harekete geçmeli miyim? Şu işi yapmalı mıyım falan. Artık hani sanki bu kararsızlıktan çıkıp yani bunları kafanızda kurmak yerine işinizi büyütecek şeyler için adım atmalısınız diyor sanki kartlar. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın yani evet yani çok şey geldi. O harekete geçmeniz gereken şey neyse dediğim gibi bir iş yani sizi içinizde bulunduğunuz durumda üzgün ve mutsuz hissettiren şey neyse onunla ilgili artık diyor bağlarını kes ya da bağlarını kesemiyorsan bile kendi hayatınla ilgili artık harekete geç. Ne bileyim sana iyi gelecek şeylere yönel. Bazılarımız için gerçekten geçmişinden biri gelecek olabilir. Bununla ilgili de uyarı veriyor olabilir kartlar. Lütfen sana iyi gelecek doğru alanı seçmek için önce kendini dinle, kendi içine dön, sonra harekete geç. Bir bak bakalım gerçekten bu insan sana vaat ettiklerini verebilecek mi yoksa bir bağımlılık, kendini geri çekemediği için mi ya da seni buraya hapsetmek için mi geliyor? Bir bunları yani önünüzde aşılamayacak bir engel yok açıkçası. Sadece siz bir durumun içinde kendinizi sıkıştırıyor olabilirsiniz. Yani bu en nihayetinde o içsel bilgeliğe sahip olan sizsiniz. Lütfen ona göre alın ve harekete geçin. Bakın çünkü biliyorsunuz bir yandan da birilerine de danışabilecek olabilirsiniz bu konuyu. Ama sanki hem siz biliyorsunuz hem doğru olanın ne geleceğini ama bir yandan da terk edemediğiniz bir alan var. Lütfen terk yani sizi engelleyen durumdan çıkmak için o potansiyelle, o güçle birlikte harekete geçin diyor kartlar sanki. Peki kartlar size ne tavsiye eder? Bakın yine çok güzel geldi. Yani şunu da şöyle göstereyim kupa dokuzusu. Gerek birilerinden destek alarak, yardım görerek, gerek siz birilerine yardım ederek yani içinde bulunduğunuz alanı terk edebilirsiniz. Yani terk edilmiş olabilirsiniz biri tarafından, bir durum tarafından. Ama lütfen kartlar şey diyor yani yaşadığın şeylerden ders al, ders alabilirsin. Arzu ettiğin şeyler çok güzel, bunlara kavuşabilirsin. Yani hiçbir şey sebepsiz yere ne derler yaşanmadı, sana da yaşatılmadı. Yani sen daha güçlü bir hale evrilebilmek için bunlar oldu. Ve lütfen hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. O siz ruhunuza iyi gelen alana, o iyi gelen şeye tutunun. Çünkü bununla ilgili çok somut, çok güzel başlangıçlar alacaksınız. Öyle görünüyor açıkçası. Bir de yüksek benliğimden mesaj alalım.
Yani burada biraz şey de olabilir, işle ilgili bir şeydir. Çok endişeleriniz vardır. Acaba batacak mıyım, çıkacak mıyım, bana iyi gelecek mi? Yani sanki dediğim gibi o donanıma sahip hissediyorsanız ya da ne bileyim ortaklaşa yani sanki korkmayın diyor kartlar burada. Yani olabilir tabii yani her sıkıntılı durum yaşanabilir. Ama burada sanki yani eğer kendinizi yeterince iyi, donanımlı, bilgili hissediyorsanız ve o çevrenizden de yardım alıyorsanız sanki harekete geçin diyor kartlar. Biraz destekleyelim burayı. Sandığından çok daha dayanıklısın. Bakın yine bu dediğim gibi hem biri tarafından terk edilme, terk etme mevzusu da olabilir. Aynı zamanda bir iş girişimi, bir sıkıntılı bir süreç olmuştur. Onun üzerine adalet yerini bulacak kartı geldi yine. Son zamanların olmazsa olmaz kartlarından biri. Hiçbir şey zorlama, bırak olsun. Her ne şekilde giderse gitsin en iyisinin olacağına güven. Kıtlık bilincinin başarının sınırlamasına izin verme. Evet biraz gerçekten öyle bir mesaj geldi. Harekete geçmeniz gerekiyorsa lütfen harekete geçmekten geri durmayın. Yani hazır hissediyorsanız tabii öncelikle hazır hissediyorsanız lütfen o alan sizin için neyse onun için kendinizi motive edin ve ufak da olsa adımlarınızı atın. Bu kısım böyleydi bizimle ilgili. Şimdi açılımı durduracağım ve platonikler kartları da değiştireceğim, hazırlayacağım tekrar. Platonikler için kısma geçeceğiz. Herkese merhaba tekrar. Şimdi platonikler için olan kısma geçtik. Bakalım niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili bilinçli düşünceleri nelerdir? Isımasıyla başladık. Güzel bir başlangıç oldu. Asıldığın adam. Ya burada birazcık açıkçası platonikten ziyade sanki aklınızda niyet ettiğiniz kişide de bir takım duygular var. Ama sanki bu duyguları göstermek ve içine açma konusunda kişi dengesizce davranıyor olabilir. Kendi içine dönmüş veya da kendi içine kapanık olabilir. Bir yandan somut bir başlangıçla e, adalet ve yine dediğim gibi size adil bir şekilde gelmesini gerektiğini biliyordur. Ama kişi şu an size kapalı görünüyor açıkçası. Deste altımızda bir kılıç yedilisi. Sanki birazcık gözlemci ve e, hareket etmeyen bir kişi yansıdı buraya açıkçası. Yani sanki o insanın da size karşı duyguları var ama bunları size göstermekten ziyade kendi içinde yaşıyor. Çünkü bunları dile getirmek, size adım atmak doğru olan ve yapması gereken bir şey. Bunun farkında ama kişi harekete geçmiyor görünüyor açıkçası. Yani size karşı bilinçli düşüncelerinde benim harekete geçmemem gerekiyor. Birazcık daha kendi içime kapanmalıyım. Belki de sizden emin olma niyetindedir o da aynı şekilde. Ama burada bir şey var. Adım atmama düşüncesi var açıkçası. Birazcık burayı destekleyelim. Yani adım soracağız evet ama burada çok böyle sanki süreci askıya almış, sizin ona olan duygularınızın farkında ama kendisini bu duruma kapatmış biri gibi görünüyor. Destekliyoruz burayı. Bakın evet yani çok şey geldi. Evet onun da sizinle ilgili düşünce ve niyetleri var ama kişi şu an hareketsiz bir konumda. Çünkü yani birazcık sizden belki bir yeşil ışık, belki bir hareket görme evresinde olabilir. Çünkü kupa kraliçesiyle geldi. Burada da alıcılık diye anlatılmış. Sanki sizden bir yeşil ışık ya da sizden beslenebilme derdinde açıkçası. Adalet kartının üzerine bir kule kartı geldi, yıldırım kartı geldi. Biraz daha destekleyelim burayı. Bakın size karşı güzel duygular hissediyor olabilir. Belki eğer ne bileyim bir okul, iş çevresinden bir arkadaşınız, bir şeyiniz varsa e, dostlarıyla konuştuğu, anlaştığı bir şeyler olabilir sizin hakkınızda. Ama sanki kişi sanki şu an bu durumda bir şeyler başlatabilmek ya da adil bir şekilde size gelmek için hazır değil gibi görünüyor. Sıkıntılı bir süreçten geçtiyse belki bunun da etkisi olabilir onun hayatında.
Peki bu kişinin bilinç dışındaki duyguları veya gizli hisleri neler sizinle ilgili? Bilinç dışındaki duyguları ve gizli hisleri neler size karşı? Bakın yani ne demiştik az önce? Bilinçli düşünceleri neler? Deste altında bir kılıç yedilisi vardı. Bilinç dışı alanda da bir şey var. Direkt kılıç yedilisiyle başladık. Abi bu kadar olur ya. Yine aynı şey tılsıması. Kupa kraliçesi. Bu kadar güzel gider. Kılıç sekizlisi. Açıkçası bilinç dışı alanı da çok farklı gelmedi. Yani sizinle ilgili güzel düşüncelere girmek istiyor. Daha doğrusu e, ortaklıklar bir şeyler kursun istiyor ama kişiyi durduran şeyler var ya. Dediğim gibi somut bir adım atması için sanki birazcık kişi hazıra konmak istiyor. Ya da ne bileyim sanki siz ona duygularınızı açın ve bu başlangıcı siz başlatın gibi bir durum söz konusu. Evet, istekleri, arzuları var ama birazcık daha böyle arkadan dolanan bir tip. Sanki bu iyi tarafları size göstermek istemeyen, belki şey imajı da çiziyor olabilir. Ben ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Bundan kaçıyor olabilir. Çünkü kişi bir şey hissediyor, kendini sıkışmış hissediyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Dediğim gibi kendini çok fazla korumaya almış görünüyor açıkçası. Peki destekleyelim burayı. Bilinç dışında duyguları ve gizli düşünceleri neler size karşı? Bakın başlatmak istiyor bir şeyleri. Yani birçoğunuz için. Değnek prensi, değnek ası, büyücü kartı ama sessizlik yani istek ve arzuları da var. Sessizlik kartı aslında yıldız kartıdır. Kesinlikle istiyor ama kişi o olgunlukta olmayabilir. Bakın yine yani tılsım dokuzlusu çok güzel bir karttır bilirsiniz. Değnek dokuzlusu. Yani sizi konumlandırdığı yer kafasında belki müthiş bir yer ve açıkçası bundan korkuyor olabilir. Çünkü başlatmak istediği çok bariz bir şey var burada ama belki kendi hayatıyla ilgili zor bir süreçten geçiyordur ya da geçmiştir. Onun etkisiyle kişi şu an bir hareketsiz, sessiz görünüyor açıkçası. Yani istek ve arzuları sanki sizin ona karşı adım atmanız gibi bir durum var burada. Peki aranızdaki bağın ilerlemesi için siz ne yapmalısınız ya da neyi fark etmeniz gerekiyor? Şu atan kartı bir bakacağım ama Kılıç prensiydi. Sanki mantıklı kararlar vermelisiniz, mantıkla hareket etmelisiniz diyor. Yine bir değnek beşlisi döndü. Yani mücadele edeceğiniz alanlar sizin bir aklınıza mantığınıza yatsın. Eğer yatmıyorsa bu alanlarla ilgili sanki mücadele etmeyin niteliğinde mesaj geldi. Şimdi de göreceğiz. Bu bağın ilerlemesi için siz ne yapmalısınız ya da neyi fark etmeniz gerekiyor? Destekleyerek gideceğim. Valla siz açıkçası düşünüyorsunuz ve bu düşünceleriniz de hani öyle çok şey değil. Nasıl hareket edeceğim, nasıl ilişkimizi güçlendirmeye, büyütmeye, nasıl oldurabilirim tarzında çok fazla düşünce var. Sanki kartlar burada size şey diyor. Evet sen diyor çok güzel düşünüyorsun. Yani harekete geçebilme gücün varsa harekete geçebilirsiniz. Yani oldurabilme potansiyeli sanki birazcık daha sizin elinizde. Belki e, şey de diyor olabilir kartlar. Sen de aslında istiyorsun, arzu ediyorsun ama sen de birazcık çok soğuk ve sert görünüyorsun. Acaba bunları mı değiştirmeye çalışsan, birazcık onun istediği gibi mi yaklaşsan diyor olabilir kartlar. Biraz destekleyeceğim burayı. İletişime açık olabilirsiniz onun gözünde. Ne bileyim böyle bir
şey sağlayabilirsiniz. Evet, bakın şey diyor yani kartlar. İstediğin, arzu ettiğin şey eğer oysa sen de bir hamle yapabilirsin. Çünkü bu çok güzel geldi burası ya. Yani yine değnek ası, para ikilisi, kupa kraliçesi, kupa altılısı ve tılsıması. Hangi desteden kart alsam birazcık daha buraya? Eğer güzel şeyler arzu ediyorsanız onunla ilgili somut bir başlangıç yapabilir ya da ne bileyim birazcık daha onunla ilgilendiğinizde belli edebilirsiniz, etmelisiniz diyor sanki kartlar burada. Ama tabii şey de olmasın, çok sizinle hiç e, ne derler bir bağ yok. Çok siz sadece uzaktan görüp beğeniyorsanız bu size uymayacaktır o zaman. Belki de şey diyor olabilir yani hiçbir şeyiniz yok, konuşmuyorsunuz, etmiyorsunuz, sadece bakıştığınız bir insansa siz de beklemeye devam edin. Siz de alıcı konumda olun. Evet, güzel duygular hissediyorsunuz, güzel bir çekim var aranızda ama o somut adımları, o somut gerçekliği, tutkuyla başlayacak olan adımları da e, bekle diyor olabilir kartlar. Yani burada bekle demiyor açıkçası ama eğer hiçbir şeyiniz yoksa ve ben adım atmam o atmalı diyorsanız o zaman birazcık ilgilendiğinizde belli edecek şeyler yapabilirsiniz. Valla arkadaşlarınızdan dediğim gibi siz de destek alıyor ve onlarla konuşuyor olabilirsiniz. Belki kişinin yaşadığı zor, sıkıntılı bir süreçler olmuş olabilir. Bunlarla ilgili adım atma konusunda e, çelişkileri olabilir, kötü hissettiriyor olabilir, kendisini kötü hissediyor olabilir. Ya da siz yaşadığınız daha önceki deneyimizden bir sarsılmış hissediyor olabilirsiniz. Yani sanki benzer süreçlerden geçmiş de olabilirsiniz. Sanki kötü bir duruma evrilmemesi için birazcık gözlemci de kalabilirsiniz. Yani çevrenizden gördüğünüz destekleri lütfen kulaklarınızı kapamayın. Bir danışın çevrenizde eğer bu durumu bilen bir insan varsa, fark etmeniz gereken bir şey varsa, onu ne diyebiliriz? Yani biraz dikkatli olun. Ne, daha ne diyebilirim bilemedim buraya. Acele etmeyin. Eğer hiçbir şeyiniz yok, ben de kötü bir süreçten geçmedim, o da o. Yani bir bakışıyoruz, iletişimimiz var diyorsanız birazcık daha böyle e, ne derler? Birazcık daha güzel iletişime geçebilirsiniz. Çünkü güzel kupa altılısı ve ikiz alev kartı. Yani ikiz alev demek istemiyorum da yani güzel bir birliktelik olabileceği potansiyeli var burada açıkçası. Yani size engelleyen durum geçmişinizde yaşadığınız sıkıntılı şeylerden kaynaklanıyorsa lütfen hani her insanı bir aynı kefeye koymayın ya da yaşadığınız şeylerden tecrübe alarak ilerleyin diyor olabilir kartlar burada. Peki olası en yakın süreçte bu kişi size adım atar mı? Şundan alalım yine. Olası en yakın süreçte bu kişi size adım atar mı? Ya çok ne derler? Asılan adamla falan başladık. Tılsım dörtlüsünü gördük ama belli de olmaz tabii. Olası en yakın süreçte bu kişi size adım atar mı? Yine bir tarot destesinden de destek alacağım. Çünkü çok şey geldi. Yani korkularına rağmen oldurmak için bir harekete geçecek görünüyor açıkçası kişi. Ama yine bir deste altı mesajımız da ermiş kartı olunca bir değişkenlik gösterecektir elbette burası. Ama e, çoğunluk çoğunluk adım alacak görünüyor açıkçası.
Ya bu insan bir de biliyorsanız ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Yani özgürleşmesi gereken başka bir alan da olabilir. Belki bu sebeple size adım atamıyor olabilir. Belki e, geçmişinde yaşadığı bir zorluğun hala etkisindedir. Bunları aşamamıştır kişi. Aşmayı arzu ediyordur. Sanki bu durumlar e, iyileştiği zaman, şartları uygun olduğu zaman bu kişi somut bir şekilde gelecek görünüyor. Ama sanki içinde bulunduğu durum biraz sıkıntılı da açıkçası. Çünkü korku ve belki de şey dedim ya, burada garip garip kartlar da çıkmıştı biraz ikizler evlerin olduğu kısımda. Belki yaşadığı geçmişindeki tecrübeler, terk edilmeler falan onu durduruyor ve korkutuyor olabilir açıkçası. Peki son olarak da şey soralım. E, Kartlar size bir tavsiye versin bu kişiyle ilgili. Ya çok, yine araba kartının olduğu yere araba kartı geldi. Yani eğer biliyorsanız bu insanın hayatında biri varsa, çünkü bu mesaj sanki biraz özellikle geliyor. Azize kartı da var. Eğer biliyorsanız bu insanın ne bileyim ayrılmak üzere olduğunu ya da geçmişinde böyle bir, geçmiş de demeyeyim yani ayrılmak üzere olduğunu, sanki bu insan o insanla ayrıldıktan sonra size bir adım atacak. Çünkü şu an özgür değil içinde bulunduğu durum. Yani size olgunca bir adım atması için bazı şeyleri oturtması gerekiyor hayatında. Bu bilenler için bunu, eğer onun hayatında kim var, biri var mı yok mu, hiçbir fikrim yok diyorsanız da, yani hiçbir haberiniz yoksa da, bu insan adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde size gelmenin yollarını arıyor olabilir. Çünkü bu insan size gelir de görünüyor açıkçası. Peki kartlar size bir mesaj versin. Yani tamamen kişiden bağımsız. Kupa dokuzlusu, Allah kalbinizden dilediğinizi size verecektir. Dinarların padişahı ve sanki siz ne olursa olsun o arzu ettiğiniz, planladığınız şeye kavuşacaksınız görünüyor ya. Yani umarım tabii hepinizin arzu ettiği şeyler en kolay, en düzgün, en güzel şekilde olur. Abi şu desteden de soralım ya. Bu insan özgürleşmesi gereken bir alan varsa özgürleşip gelir mi? Evet, uyum hakim durumda. Cevabınız evet kartı geldi. Çok güzel oldu orası. Peki sizin için de bir tavsiye alalım yine. Kişiden bağımsız. Yaralarını incele ve onları iyileştir. Hayal kırıklıklarına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın. Yükselmek için korkularını yenmelisin. Bakın, yani burada bir sıkıntılı süreçten bahsettik. Bu siz de olabilirsiniz gerçekten. Eğer hala geçmişin izlerini, o kötü etkilerini taşıyorsanız lütfen ilk önce bunları düzeltmeye, çabalamaya çalışın. Eğer hala yaralı ve mutsuz hissediyorsanız şey yapmayın, başka bir ilişkiye atmayın kendinizi. Biraz kendi içinizde kapanın, kendinizle yüzleşin ve sonra olun. Çünkü eninde sonunda başaracaksınız görünüyor. Evet, bu akşamki açılımlarımız şimdilik burada sona eriyor. Bakarsınız belki birazdan bir aklımızdaki kişi için de bir açılım yaparım. Ne demiştim? Bu mesajlar sizin için rehberlik edici ve ilham verici umarım olmuştur. Her zaman olduğu gibi kartlar sadece bir yol gösterici. Asıl güç bizim içimizde. Kendinize iyi gelecek o alanları siz en iyisini siz biliyorsunuz. Lütfen kartlardan almanız gereken mesajları alın ve o şekilde ilerleyin. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.